O zaman bu sefer tek başıma söylüyorum. Resmi olarak Üsküp vlogu başlasın mı? Başlasın. Şimdi indikten sonra buradan direkt taksiler de kalkıyor isterseniz. Şöyle bir tarife var. Airport'tan mesela ne bileyim Ohrid'e gitmek isterseniz 200 kilometre diyor. 7800 denar. O da 130 euro falan yapıyor diyor. Ben otobüste beklemeyeceğim, taksiye gideceğim derseniz seçenekler de var. Hani sizin için burada nakit mi daha önemli, vakit mi daha önemli, onu bir test etmeniz lazım. Ben galiba otobüse bineceğim gibi duruyor. Üsküp'teyiz. Üsküp'te Makedonların olduğu, daha çok Makedonya tarafının olduğu yerleri geziyoruz. Ama daha çok Makedonya halkının, yerel halkın nerede oturuyor, nerede ne yapıyor, buralarda neler var, hani biraz daha halkın içinde bulunduğum yerleri göreyim derseniz güzel bir video sizlerle. Hadi bakalım. Üsküp Makedonya'dayız. Birkaç gündür havalar çok güzeldi İstanbul'da özellikle. Bilmiyorum ona mı güvendim ama baktım, birkaç yere daha baktım da. Şimdi birkaç gün hava çok soğuk ve en soğuk havalarda geldim. Havaalanından indim. Hemen şehir merkezine giden otobüsler var. Otobüslere biniyorsunuz. 200 denar karşılığında sizi şehir merkezine kadar getiriyor. Bir yarım saat falan sürüyor. Çok Türk yoğunluğu olduğu için bir itiş kakış olabiliyor. Ben bineceğim, sen bineceğim gibi de. Bir bilet almanızı öneririm. İçeride satılıyor. Bilet alanları öncelik tanıyorlar. O yüzden size geldim. Şimdi durumu anlatmak istiyorum. Nerede olduğumu da göstereyim. Vardar Nehri'ndeyim. Şehri ikiye bölen en önemli merkez noktalarından biri olan Vardar Nehri'nin oradayız. Bir taraf böyle başka, bir taraf başka gibi. Beden dersi. Mesela Türkiye'deki gibi öğretmenler, beden eğitimi öğretmenleri bir kısmı topu vermiş yaramaz öğrencilere. Siz oynayın moduna girmiş. Bizde de öyle olurdu ya. Normal spor hareketleri yaptırıyor öğretmen. Okul, ortaokul gibi bir yer aslında burası. Tam olarak şey yapamadım. Ortaokul gibi de duruyor yani yaşlar. Çok gezgin burada. Bir tane kapsül otel var, onda kalmış. Ama ben birkaç kişiye sordum. Benim beklentilerimi çok karşılamadı. Yani bazı şeyleri karşıladı ama yani bir -1. Katta olması, bir tık havasız olması. Bu sıralar biraz sıkıntı olabilir falan dediler. Daha önce gezen arkadaşlar, onlarla iletişim kurdum ve hemen yardımcı oldular. Diğer benim tuttuğum hostelse onun hemen yanında. Bir oraya gidiyorum. Şimdi saati olarak biraz erken. Belki de şey yaparlar yani. Yatağın hazır geç derler, bir şey derler. Çantalarımı koyarım. Farklı bir ülkeye gittiğinizde internetinizi ayarlasanız dahi Google Maps'ten o bölgenin bir çevrim dışı haritasını indirin mutlaka. Çünkü konumunuzu internet olmadan da telefon hani GPS'ten sağlayabiliyor. Bir internet problemi yaşadığınızda vesaire en azından otele gidersiniz. O bölgedeki ya da haritayı indirdikten sonra herhangi bir yere ulaşım sağlarsınız. Yani daha rahat olur sizin için. Çok merkezi bir yerde kalıyorum. Bir hostelde kalıyorum. Mikitos Urban Hostel diye bir yerde kalıyorum. Alt tarafta kafe var. Böyle kafe, restoran tadında ufak böyle şirin bir kafe. Önce kafeye giriyorsunuz. İşte rezervasyonunuzu zaten işte başka sitelerden yaptırdığınız için var mı? Evet var. Hemen tık 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 işlemlerinizi yapıyor. Kart veriyor. Manyetik bir kart veriyor. NFC'li. 5. kata yan taraftan diyor binadan 5. kata çıkacaksın diyor. 5. kata çıktıktan sonra da işte hostelin olduğu bir daire var. Oraya normal güvenlikli bir şekilde giriyorsun. Sonra işte benim 502 nolu oda. Oraya da kartla giriyorsun. Tabii bir kalabalık kalmak biraz zor. Hani ben kimseyle kalamam edemem derseniz de yapacak bir şey yok. Exchange Office. Nereden anladım? Bir de döviz bürosu yazıyor. Türkçe yazıyor çünkü. Selamlar. Merhabalar, nasılsınız? 55.50 tamam. Türk parası da değiştiriyorsun değil mi dostum? Tamam. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Direkt Türk çarşısına girerseniz ya da girdiğinizde bir tane döviz bürosu var. Exchange Bizler Company. Yani şöyle bir yer. Bunu diğer YouTuber arkadaşlardan da görmüştük. Türk bayrağı var köşesinde. Türk lirası da bozuyorlar. Yani Türkiye'den gelenler için şey yapmanıza gerek yok. Ben illa oraya giderken euro yaptırayım, euroyu da ona çevirteyim gibi bir durum yok. Şurada Türk çarşısına arkasını dönmüş bu büyük heykel buranın en sembolik heykellerinden biri. Ama ben İskender'i Bursa'nın sanıyordum. Bu burada olduğunu bilmek beni yanılttı. Bunu her videoda duymuşsunuzdur. Buraya gelenler zaten tek video izlemiyordur ya da buraya bakanlar. Üsküp heykeller şehri diye geçiyor. İnsan nüfusunun %10'u kadar heykel var diye geçiyor. Büyük İskender heykelini gördükten sonra onun tam arka tarafından içeri doğru girdikten sonra o bölge Türk Çarşısı diye geçiyor.
Tamamen Türkçe konuşarak bütün derdinizi anlatabilirsiniz. Yiyip içip böyle çayınızı kahvenizi hatta. Size hem buranın isminden hem biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. İlginç bir tarihi var buranın içinde. Aslında buranın ismi Makedonya değil. Kuzey Makedonya olarak geçiyor. Biraz o konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Yani neden Kuzey Makedonya? Güneyi nerede? Hani Kuzey Kore, Güney Kore mi gibi diye düşünürken buranın tarihi M.Ö. 800'lü yıllara kadar dayanıyor kuruluşu. Makedonya Krallığı olarak geçiyor ve Yunan mitolojisinde falan tamamen yeri olan bir yer. Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu vesaire geldikten sonra hatta bir 300-400 yıl kadar Osmanlı topraklarının himayesinde oldu. Burası en son böyle bir Yunan topraklarından doğru, yani Yunan topraklarının içinde bulunan bir Makedonya bölgesine karıştırılmaması için 5 sene önce Yunan hükümetiyle birlikte bir anlaşmaya varıldı. Dediler ki yani sizin de adınız Makedonya, size de Makedonya var, bize de Makedonya var. Bundan sonra bizim Mustafa Makedonya, yok öyle değil tabii. Bundan sonra yani farklı bir isim kullanın arkadaş dediler. O yüzden burası Kuzey Makedonya olarak kaldı. Yunanistan'ın şöyle bir düşüncesi vardı. Makedonya bir ülke olduğu için ve kendilerinde de Makedonya olarak bir bölge olduğu için ya bunlar yarın bir gün kendi bağımsızlıklarını istemesinler gibi bir endişe içine kapıldı. 1991 yılına kadar Yugoslavya olarak geçiyordu. Yugoslavya dağıldıktan sonra Sırbistan, Kosova, Arnavutluk gibi ülkelere bölündükten sonra da önce Makedonya, sonra Kuzey Makedonya olarak günümüze kadar geldi. Şu anda 2025 itibariyle de Kuzey Makedonya'nın başkentinde Üsküp'teyim. Yani gezi için geldim burada ama çok kalmam herhalde, bilmiyorum. Çok eski tarihi yapıların ve hakikaten büyük bir tarihin olduğu bir yer. O yüzden şu anda da üstünden geçebildiğimiz, yani üstüne basabildiğimiz en eski tarihi eserlerden birinin üstünden geçiyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in tamamladığı söyleniyor, yani o şekilde biliniyor. 1450'li yıllarda yapılan Makedonya'daki, Kuzey Makedonya'daki Taş Köprü'den geçiyoruz şu anda. Taş Köprü tam olarak Vardar Nehri'nin üstünden geçiyor. Bir tane köprü yok bu arada, hani illa bu köprüden geçmek durumunda değilsiniz. İlla bu köprüden geçmek durumunda değilsiniz ama burası yani buranın en tarihi köprülerinden biri. Kuzey Makedonya'da Taş Köprü. Şarkılara konu olan Vardar Ovası'nın da ismini alan Vardar Nehri. Hakikaten çok fazla heykel var. Burası herhalde sanat köprüsü olarak geçiyor. Bakalım. Sanatçıya saygı kalmamış ya. Niye siliyorsunuz arkadaş burayı? Tamamen yani Makedonya Krallığı'ndan kalan esintiler işte bu. Eski Yunan mitolojisi döneminden kalan esintilerle hep böyle bir heykeller yapılmış. Ve biraz da anlatılmak isteniyor anladığım kadarıyla. Hani biz de Avrupa şehriyiz, biz de Avrupa kentiyiz gibi bir yani anlatılmak isteniyor. Şimdi buraya geldim, bir de şunu göstermek istiyorum. Ben konaklayacak yer bakarken gördüm. Bu bir otel. Yani bu gemi Eskişehir'deki Sazava'daki gemi gibi bir gemi ama bu bir otel. İnternetten, çeşitli sayfalardan, Booking'den vesaire bakabilirsiniz denk gelirseniz. Böyle bir yerde konaklamak isterseniz de hani böyle bir seçenek var, dışarıdan göstereyim. Tek başınıza gelmiyorsanız, bir aileyle geliyorsanız böyle bir imkanınız da var derenin üstünde. Şimdi buranın böyle bir çarşısı var. Beşiktaş Çarşısı gibi bir çarşısı var. Orada elektronik, kıyafet, her türlü eşya var. Az önce dediğim gibi o taraftan girdim. Çarşı böyle katlı bir çarşı. Şimdi hakikaten Beşiktaş'ın çarşısı gibi. Her türlü yeme, içme, işte ne bileyim elektronik olarak birçok şey mevcut. Kıyafet. Bakabilirsiniz yani. Geldiğinizde genel ihtiyaçlarınızın birçoğunu herhalde bu çarşıdan karşılayabiliyorsunuz. Yakın yani Vardar Nehri'nin dibinde. Şimdi teknoloji mağazasına girdim. Orada tabii ki çekim yapmak çok kolay olmuyor ama yani fiyatları da şöyle söylemek istiyorum. Belki bir nebze ucuz. Atıyorum 10.000 liralık şeyi belki 8.5'a alırsınız. Yani gibi bir durum oluyor genelde bu tarz yerlerde. GoPro 13 vardı. Özellikle söyleyeyim, bu tarz elektronik eşyaları garantisiz alıp Türkiye'de kullanmaya çok ben güvenmiyorum. Alırsınız ama. Bir SSD alırsın. Hani ne bileyim, çok sevdiğim bir mouse görmüşsündür. Faraza söylüyorum. Onları alırsın. Ama yani farklı elektronikleri almanı çok fazla tavsiye etmiyorum. Bir de müzik mağazalarında falan ben hala çok fazla CD görüyorum ya. Hani CD vesaire olarak mı acaba? Ne bileyim, bir hatıra cinsinden mi? Ama çok fazla CD var. Burası o kadar hala CD kullanıyor mu? Bizde yani tamamen her şey dijital sektöre dönmüş durumda. Fiyatlara baktım genel olarak. Fiyatlar dediğim gibi yani bilmiyorum, çok fazla uygun gelmedi birçok şey. Kıyafette bakmadım. Ben bu tarihi kapıdan da bahsetmek istiyorum. Tarihi dediğim böyle 10 yıl yok bunun tarihi. Özellikle söyleyeyim, çok yeni bir tarihi var. Yani bu Fransa'da var. Ben Romanya'da gördüm. Sanırım Barcelona'da da var. Yani Avrupa'nın birçok yerinde şu kapı, şöyle daha geniş de göstereyim.
Bu kapı medeniyete simgeliyor herhalde, bilmiyorum. Hani bakın kapımız var. Hani caddenin girişine, sokağın ortasına bir kapı koyduktan sonra, bilmiyorum ben, bizde yok değil mi bu arada? Türkiye'de yok. Hani ilginç. Yani bu kapı medeniyeti simgeliyor. Bu da 5-6 yıllık bir kapı bildiğim kadarıyla. Çok eski bir tarihi yok. Buradan bakarsanız güzel bir görüntüsü var, güzel bir yapısı var yani. Zafer takı olarak geçiyor. Muhtemelen işte şehri biraz daha medeni göstermek, daha modernize etmek için yapılan anıtlardan bir tanesi daha. Çok fazla böyle 2 katlı otobüslerden var. Hani turistik de gözüküyor. Kullanışlı da olabilir, bilmiyorum. Yani bizde de var ama ben hiç binmedim. İstanbul'dakilere binmedim. Çarşının hemen bitişinde, çıkışında şeye doğru, nehrin arka tarafında hani güzel bir park var. Heykeller klasik. Buranın vazgeçilmezi. Her yerde bir heykel var. Tabi burası şu anda ben daha hani kış gibi geldiğim için şey değildir ama herhalde daha güzel olacaktır. Daha sıcak ve güzel olacaktır. Şurada siyasilerin ve tarihte rol almış önemli kişilerin heykellerinin bulunduğu bir anıtmış. Bu anıt güzel. Burası tarihte önemli böyle görevlere gelmiş siyasi ve kişilerin anıtlarının oluşturulduğu bir yermiş. Burası Yeni Makedonya olarak geçiyor. Tarihi Üsküp Çarşısı'nın, yani Türk Çarşısı'nın öbür tarafında, işte nehirden sonra öbür tarafta olan yerler. Ama abi hakikaten çok heykel var ya, bilmiyorum hani. Şimdi kapı bu tarafta kaldı. Kapıyı hafif sağımıza alıyoruz. Çapraz bir şekilde böyle geldikten sonra burada Rahibe Teresa'nın anıtı var. Oraya doğru gidiyoruz. Tabii giderken de sağlı solu tekrar heykelleri görmeye devam ediyoruz. Yani Arnavut kökenli sosyal hizmetler gönüllüsü ve insan hakları aktivisti biri. Kendini tamamen böyle insanlığa adamış, insanlara faydası olsun, yani iyilik yapayım şeklinde bir Katolik rahibe. Kendisi hayırsever misyonerlerin kurucusu olarak geçiyormuş. Hayırsever faaliyetlerinden ötürü 1979 yılında Nobel Barış Ödülü kendisine verilmiş. 1979 yılında. Yeni Üsküp Çarşısı'nda, yani Yeni Üsküp tarafına gezmeye devam ediyoruz. Burada böyle bin şeyi var, markası var, reklam değildir. Tek teker falan yapıyor gençler. Scooter yaygın. Biraz daha ilerledik. Böyle bir kahve molası verdik. Yavaş yavaş yürüyoruz. Çok fazla yürümeyin. Normal yürüme temponuzun üstünde yürürseniz hakikaten bacaklar çok ağrıyor. Şöyle bir yer var. Üsküp Şehir Müzesi'ne çıkıyor. Türk Çarşısı'nın o taraftaki Arkeoloji Müzesi olayı bambaşka. Burası Şehir Müzesi. Buranın giriş ücreti yok diye biliyorum. Şimdi hemen onu uygulayacağız, bakacağız. Ya da giriş açık mı, kapalı mı, onu da bilmiyorum. Türkçülük oynayalım mı? Öyle yola atlıyoruz. Aa evet, duruyorlar diye. Şaşırıyoruz. Türklerin en çok şaşırdığı şey yaya geçidinde araçların durması. Niye bu kadar şaşırıyoruz anlamış değilim. ...1963'te Üsküp'te gelen çok büyük bir deprem felaketi var. Bu deprem felaketinden sonra buraya, şehre biraz bu felaketi anlatmak, göstermek, biraz da unutmamak adına böyle bir müze yapmışlar. Yani bu müze aslında tamamen şehri anlatan, şehrin özelliklerini yansıtandan ziyade %70, %80 oranda o deprem dönemini anlatan bir müze. Tabii ki eskiden kullanılan kalma alet, edevat, araçlar da var. İşte burada hani mobil bir mutfak görüyorsunuz gibi. Kendine has sanatsal eserleri de var. O dönemde yıkılan yerler. Burası eskiden bir tren istasyonuymuş. Ve şöyle söyleyeyim, saat olarak da yerel saatle 5'i 17 geçe bir deprem olduğu için müzenin dışındaki saat tamamen 5'i 17'de sabit bir şekilde tutuluyor. Merhaba. Benim Türkçe. Türkçe, evet. Çeşme, İzmir. İzmir, Çeşme. Kaç kere? Ben İzmir doğumluyum. İzmir'de doğdum. Kamer, my name is Kamer. Okay. Okay. It's my YouTube channel. Okay. Listen to me, please. Thank you. It's good Kamer. How much? How much? I don't know. I don't know here. Maybe two. How much of it? No, it's my job. I can't sell. It's my job. Tamam. Thank you. Nice to meet you. It's a video recording. Your name? Kamer.
Kamer. Beautiful. Thank you. Your name? My name is Misho. Misho. Nice to meet you. I'm going to drink coffee. You and me. Oh no. Coffee. Coffee. Thank you so much. Thank I you. will go and video recorder. Thank you. This is my friend John. Yes. Thank you. Maybe, please. I'm sorry. I'm going to work with it. Maybe €1, €2. Maybe, please. 1 euro? Yes. Thank you very much. Okay, €1. Money? No, no. I'm traveler and poor. Sorry. Sorry. No good speak. Nice to meet you. €10. See you later. Anlamamazlıktan geldim ve çaktırmayın. Abi benden para isteyip duruyor, tamam mı? Bana diyor 1 euro ver diyor. Ve güzel biraz da alkol kokuyor. Ben biraz ters yöne gideyim de. Şimdi burada diyaloğumu dinleyen arkadaşlar abi ne kadar kötü İngilizcem var, ne kadar yabancı dilin yok gibi şeyler söylemeyin. Bilerek şey yapmadım, sallamadım. Mevzuyu da anladım. Önce bir kahve içelim falan diye başladı. Daha sonra yani kahve içelimden bana bir 1-2 euro versene diye sinyale kadar düştü olay. Abi de çünkü alkol kokuyordu. Bayağı bir alkol vardı. Ben gülerek uzaklaştırdım. Böyle değişik insanlara da denk gelebilirsiniz buralarda. Bu arada size şöyle göstermek istiyorum. Dünyanın en büyük ikinci hac heykeli. Heykeli mi diyeyim? Hac anıtı ya da hacı diyeyim. Hristiyanlığın simgesi olan hac. Yani ve dünyanın en büyük ikincisi burada bulunuyormuş. Bir vakit bulursanız ya da hava güzel olursa oraya teleferikle de mi çıkılıyor, otobüsle mi gidiliyor? Vallahi araç kiralıysanız yarım saat gösteriyor. Ama hani buranın tarihi simgelerinden bir tane. Hani burayı simgeleyen bir yapı. Biraz daha yaklaşabiliyor muyuz? Hop yaklaştık. Evet. Dünyanın en büyük ikinci. Birincisi Rio'da diye biliyorum. Brezilya'da. Doğru mu? Yanlışım var mı? Halkbank var burada ya. Birçok yerde Halkbank var. Bu Türkiye'de bildiğim kadarıyla devlet bankası değil mi? Burada hani buradaki olayını tam çözemedim. Ama yani her yerde Halkbank var. Şimdi sırf merak ettiğimden para çekmeyi deneyeceğim. Hakikaten sırf merak ettiğimden. Halkbank'ta sırf merakımdan para çekmeyi denedim. Buraya gelirseniz ve nakite ihtiyacınız varsa diye minimum 500 denar veriyor. 100 denar dedim. O ne lan fakir dedi. 100 de oğlum dedi. 500 denar veriyor gözüktüğü kadarıyla da. Tabii ki çok güven olmaz. Siz gene de bir nakitte gelin. Türk lirasıyla da gelseniz, euro ya da dolarla da gelseniz burada exchange yapabiliyorsunuz. Para birimini değiştirebiliyorsunuz denara. 20 yıldır 1 euro 60 denarmış. Hiç değişmemiş. Yani şöyle bir şey gördüm. Haritada da görmüştüm ama unutmuştum. Yamaha servisi var burada. Yamaha Shop and Service diyor. Bakmaya değer, bilmiyorum benim gibi bu arada reklam değildir ama motosiklet sevenler için bende de Yamaha var. Arabanızı tamir ettirebileceğiniz bir yer var. Galiba Volkswagen. Yani bir Alman grubu servisi. Ya zaten işte eğer buraya gelir ve Yamaha servise ihtiyaç duyarsanız konum belli, çok arada bir yer. Güzel bir yer ya, çok güzel. Güzel şirin mekanlar var. Lokal yani daha buradaki halkın tabii. Ben böyle yürüyorum ama sonunda ne olacak biliyor musunuz? Yorulacağım, dönemeyeceğim gibi geliyor. Şimdi şöyle bahsetmek istiyorum. O Üsküp Çarşısı tarafı, yani Türk Çarşısı tarafı değil de daha bu bölgeler tamamen hani Hristiyan halk olarak geçiyor. Ve buralarda da böyle ibadetlerini yaptıkları kiliseler mevcut. Roman Katolik Katedrali olarak geçiyormuş. Çok temiz ya, bahçesi falan filan. Arkamda görmüş olduğunuz Anteka eczane. Şimdi ben buraya başka birkaç eczaneye daha girdim, Anteka'ya. Amacım da şu. Şimdi ben FMF hastasıyım. Ailesel Akdeniz ateşi. Düzenli ömür boyu ilaç kullanacağım. Günde 3 ya da 2 tane, bu kişiye göre değişiyor. Tut ki yurt dışına çıkarken unuttunuz ilacınızı. Bu arada yani ilacı içmeyince direkt fenalaşılan bir durum değil ama ilacı içmediğinizde bir hafta 10 gün sonra böyle belki ataklar başlayabiliyor. Vücut korunmasız hale gelebiliyor. Yani kötü olduğunuzda içmiyorsunuz. Sürekli içmeniz lazım. Neyse şuna getiriyorum. Birkaç tane eczaneye giriyorum. Ben bu ilaçtan arıyorum diye. Yok yani. Nasıl olsa gittiğim yerde vardır. Ya da Avrupa'nın herhangi bir yerine gidiyorum. Bulurum gibi bir şey düşünmeyin. Eczanelere ben özellikle soruyorum bu. Çünkü spesifik bir hastalık. Hani bir antibiyotik değil, bir ağrı kesici değil. Onları bulursunuz mutlaka. Vitaminler falan hepsi var da bu tarz hastalıklarınız varsa ilaçlarınızı mutlaka yanınızda getirin. Kaç gün kalacaksanız
Hesaplayın, fazlasını alın. Dikkatli olun yani. Şimdi ben şunları çok seviyorum ya. Bu binaları çok seviyorum böyle dışı tuğlalı olunca. Tasarımları çok güzel. Bana mı öyle geliyor? Genel olarak hani size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama eski Twitch şu anda Kick yayıncısı Tete'nin evine geldik. Tete. Ne demek Tete burada bilmiyorum. Buralara keşke daha erken saatte geleydim. Daha gündüz vakti geleydim de hava kararmaya başladı. Şimdi 6 gibi. Şu an kış itibariyle Türkiye ile aramızda 2 saat var. Avrupa saati geçiyor burada. Herhalde Almanya ile aynı. Bizim chat'tekiler bilir 2 saat esprimize. Bir gün Twitch yayınlarımızda bir arkadaş bizi aylarca kandırdıktan sonra saati bilemeyince foyası meydana çıkmıştı. Ama şu binalar çok hoşuma gitti. Yani atıyorum bir gün burada yaşarsam herhalde bu binalarda yaşarım. Aile babası olarak bunu diyorum. Çoluk çocuk burada parkta bahçede rahat rahat oynasın gibi artık farklı gözle bakıyoruz olaylara. Bir yere geldim, burada Beverly, Sony, LG, Philips işte ne bileyim Canon gibi markalar var. Bir mikrofon soruyorum dedim, yaka mikrofonu. Gel dedi orada vardır dedi. Bir bakalım. Ha, burada olabilir. Aradığım ürünlere en yakın olanı burada buldum. Şurada. Gelirseniz eğer tüm DJI'nin ürünleri ne bileyim bu tarz ürünlerin birçoğu var. Bu arada şöyle de göstermek istiyorum. Türk Çarşısı'ndan çıktıktan sonra üniversitenin arka tarafında kalıyor. Buranın şehir kalesi var. Kaleye çıkıp boylu boyunca her yeri görebiliyorsunuz. Yani her şehirde olduğu gibi. Ne bileyim Afyon Kalesi, Kütahya. Hani her şehirde var bu kalelerden zaten. Burada da var. Bütün şehri görmesinin amacı da savunma amaçlı. Yani tepeye kuruluyor yüksek bir yere. Savunma amaçlı oluyor. Yani burası da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin hükümet binasıymış. Bilmiyorum çekim yapıyorum ama kalenin ön tarafında da hükümet binası var. Gene tasarım gayet güzel, eski bir bina. Hani burada tarihi binaları kullanıyorlar, öyle yıkıp bina yapmıyorlar ya. Gayet güzel. Yani hükümetle de bilmiyorum ne işiniz olur burada ya da olsa da direkt buraya mı geliyorsunuz? Merhaba, hükümet burada mıydı diye bir sorar mısınız? Avrupa Birliği bayrağı da var. Ya burası Avrupa Birliği'ne şöyle, Makedonya halkı, Kuzey Makedonya halkı düzeltiyorum, Avrupa Birliği ülkelerine serbest dolaşım hakkı var. Ama AB üyesi değil. Gene de tek seferde 180 güne kadar durabiliyorlar bildiğim kadarıyla. O da ortalama şöyle yapıyor. Herhalde yani bir 6 ay kalabiliyorlar. Tek seferde mi? Bir dakika. Yani yılda 180 gün kalabiliyorlar. Yani yılın yarısı buradaki bir genç Almanya'da gidip çalışabiliyor, para biriktirebiliyor. Geliyor yaşıyor. Sezonluk çalışıp burada takılı yaşayabiliyorlar. Orada işte atıyorum 2000, 3000 euro, 4000 euro artık mesleklerine göre ne kazanacaklarsa. Bisiklete binen insanlar çok fazla. Nedenini de söyleyeyim. Çok düz ayak bir yer. Yani yokuş bir yer yok. Her yere yürüme bisiklet imkanıyla gidebiliyorsunuz. Motosiklet kullananlar da çok fazla var. Havası Eskişehir havası gibi, Ankara havası gibi karasal bir hava. Mesela gündüz 16-17 iken gece 1 derece, 2 derece, eksi 1. Bir anda buz kesiyor. Yani ben dün akşam 8-9 gibi böyle helikopter geçiyor. Hostele giderken şeydi yani, bayağı soğuktu. Abi yapma, ne yapıyor? Ha, ambulansa yol veriyorlar. Bakın. Bakın herkes panik halde ambulansa yol vermeye çalışıyor. Kaza yapma. Ben de şu abi şey sanıyorum ya, yemin ediyorum Türkiye'de gibi hani çıkacak öne geçecek gibi bir şey falan sandım, yol vermeye çalışmış. Herkes böyle bir fermuar düzeniyle açılıp yol vermeye çalıştı. Tam başarılı olamadı ama bir ambulansa öncelik verelim durumu var ve ambulansın da arkasına takılıp gazlamıyorlar. Şimdi Türk Çarşısı'ndan çıktınız. Hükümet konağında geçtiniz. Sağ tarafa aldınız. İlerlemeye devam ediyorsunuz. Benim gelmek istediğim bir yer vardı. Burada Üsküp Parkı gibi bir yer var. Yani şu anda havada tam bahar olmadığı için yani yapraklar yani yeni çiçek açmalar falan başlamış ama eminim şundan birkaç ay sonra bir Mayıs geldi. Yani özellikle Mayıs'tan sonra çok güzel olacaktır. Her yer yeşillik olacaktır diye düşünüyorum. Hani geleyim böyle bir kafa dinleyeyim, bir dolaşayım, işte bir çocuğumu alayım, dolanayım, oynayayım, koşturayım derseniz ya da temiz hava alayım, kafa dinleyeyim demek isterseniz hakikaten harika bir park. Google Maps üzerinden de gösteriyor ama
Türk Çarşısı'ndan yürüyerek bir 20 dakika falan sürüyor. Hakikaten park çok güzel ya bu arada. Ben çok beğendim. Geniş, düzenli, temiz. Yani henüz kimse kimseye sataşmıyor ama hoş yani. Kitabını mı okuyacaksın? Ne bileyim, müziğini mi dinleyeceksin? Yürüyüş mü yapacaksın? Sporunu mu yapacaksın? Şehrin dibinde harika bir park. Yani şehir merkezinde ya. Al çocuğunu getir, oynasın, koştursun. Bir yandan da böyle oturdum, dinlendim, tek başıma kafa dinledim. Yani bu binalar bayağı şey ya, hoş, düzenli, nizami. Hepsinin otoparkı var. Ferah duruyor, rahat duruyor. Ve buradaki insanların %90'ının kendi evi var. Böyle çok fazla dışarıdan gelenler daha çok kiralıyormuş ama burada oturanların, buralı olanların %90'ının evi kendine aitmiş. Çok para kazanmasalar bile çok geçim sıkıntısı çekmiyorlarmış diye öğrendim. Bahsettiğim parkın az ilerisinde hayvanat bahçesi var. How much price? How many? One ticket 80 dinars. Bir bilet 80 denarmış. Gitmek isterseniz böyle bir hayvanat bahçesi var. Okay, thank you so much. Okay. Çok fazla vaktim olmadığı için bugün şimdi başka bir yerlere daha ulaşmaya çalışıyorum. Böyle bir imkan var. Güzel bir hayvanat bahçesi var içeride. 80 dinar, 50 TL falan yapıyor giriş. Geldiniz çoluklu çocuklu, hava güzel, yürüyorsunuz. Çocukların canı sıkıldı, ne yapacağım derseniz burada bir hayvanat bahçesi var mutlaka. Güzeldir diye düşünüyorum. Burada park cezası yediğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Tekerinize şöyle bir kilit takıyorlar. Cama da bir şey asıyorlar. Arkadaş diyor, sen şimdi naneyi yemedin mi diyor. Bunu buraya koydun ama diyor, sen şimdi naneyi yemedin mi? Yani o takılan şeyle hareket etmesi mümkün değil. Gidip cezanı ödeyeceksin, çıkarttıracaksın onu oradan. Bunu Bulgaristan'da da görmüştüm. Parkaya geçiyorlar. Bizim ülkemizde yok bu sistem. Olmaz inşallah. Çünkü tam cezayı kes de işimiz gücümüz var arkadaş. Eve gidelim, cezayı sonra ödeyelim. Daha mantıklı bizim için. Ben aynı yolda yürümeye devam ediyorum. Ulaşmaya çalıştığım yer için ama solda harika bir okul gördüm. Yapısıyla, mimarisiyle çok hoşuma gitti böyle. Güzel. Böyle lise öğrencileri gibi de. Ortaokul değil bunlar. Bunlar lise gibi. Üsküp'ün hastanesi var. Muhtemelen devlet hastanesi de şehir hastanesi gibi geçiyor. Evet, az önce dediğim gibi hastane burası. Büyük bir hastane. Şimdi başkentte bulunan devlet hastanesi sonuçta. Ama dediğim gibi inşallah yani kimsenin ihtiyacı olmaz buraya. Şimdi Üsküp Türk Çarşısı'ndan 4-5 kilometre yürüdükten sonra hakikaten çok tatlı, şirin kafeler ya, cadde üstünde. Buralara doğru bir gelip böyle bir gezin. Tamamen sadece turistik yerlerde gezmeyin. Halkbank çok yaygın ya. Bayağı bu bölgenin yani en yaygın bankası gibi. Her yerde algıda seçicilik mi bilmiyorum. Şimdi bir tane daha istasyona geldik, Okta. Burada da fiyatlar gene aynı. Benzin 75, dizel 69. Kafamı vurdum. Ah, acıdı. Siz vurmayın. Dur bul. Kafamı vurdum. Yoruldum demek ki ya. Abla bana bakıyor, bu niye kafasını vurdu, bir yandan video çekiyor. Ya elinde kamera, tabelaya kafasını vuran biri var. Dolaşıyor böyle. Ben tek başıma çıkmayayım ya. Meltemsiz çıkmayayım ben gezmeye. Burada bir tane Kanada bayrağı var. Belki de konsolosluktur. Tam şu binanın orada. Şöyle çocukları trafikte görmek üzüyor ya. Para istiyor, bir şeyler istiyorlar. Şey çok ilginç. Yani aslında bütün dünya YouTube olayına alışmış durumda ama yine de elde kamerayla yürüyen birini gördüklerinde çok garip geliyor insanların. Normal kendi kendine bir çekim yapan biri. İlk kez burada bir şey görüyorum ya. Trafik gördüm. Hani şaşkınlıklar içindeyim. Bir kornaya basanlar, şey yapanlar. Kaza olmuş. Şimdi polis geldi. Arabaların fotoğraflarını falan çekti. Ben buradan karşıya geçeyim mi? Şuradan geçeyim ya. Yemin ediyorum ne yapacağımı şaşırdım. Köyden indim, şehre oldum. Ortada kaza olmuş. Bütün trafik kilitlendi. Kornaya basanlar mı dersin? Allah Allah. Işıklar da çalışmıyor. Muhtemelen kaza ondan oldu.
Basma basma. Basınca açılmıyor. Kaza olunca kilitleniyor. Kaosa alışık değiller. Kaosta ne yapacaklarını bilmiyorlar. En ufak bir problemde. Bizde her yer kaos her zaman. Kendinize iyi bakın. Diğer videolara gitmeyi unutmayın. Böyle bir beğeni, like, yorum falan istiyorum. Bizi yani bir beğeni, bir like, bir yorum bizi kanalımızı böyle desteklemiş olursunuz. Efendim hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sıcak havalarda, güzel havalarda Makedonya'ya gelin. Balkanlarda. Hoşça kalın. Evet. Bitti.